Herkese yeni bir videodan, Japonya'nın başkenti Tokyo'dan selamlar arkadaşlar. Evet, şu anda Tokyo'dayım. Sonunda Japonya'ya gelmek nasip oldu. Yani defalarca kez Uzak Doğu'yu gezdim, Asya kıtasını gezdim, Orta Asya'yı gezdim, Güneydoğu Asya'yı gezdim. Yani çevredeki bütün ülkeleri gezdim resmen. Bir Japonya kalmıştı ve ben lisede 4 yıl boyunca Japonca dil eğitimi görmüş birisiyim. Düşünün yani. Konuşamıyorum ama olsun. Bilmiyorum bir şey ama olsun. Eğitimini aldım yani. Neyse dostlar. Bundan 3 gün önce Tayvan'dan çıkıp Japonya'nın başkenti Tokyo'ya geldim. Hatırlarsanız en son Tayvan'daydık. Kız arkadaşımla beraber, Amber'la beraberdim. Ve Tayvan'da çok güzel vakit geçirdim. Yaklaşık 1 ay kaldım. Gerçekten çok güzel dinlendim. Ama Tayvan'dayken çok fazla video çekemedim. Çünkü Afrika sonrası üzerimde inanılmaz bir yorgunluk vardı yani. Zaten Amber'la beraberken de dinlenmek istedik. Bir tane video çektik beraber ve o şu anda Avrupa'da, Çek Cumhuriyeti'nde. Önce işi için Almanya'ya gitti aslında. Orada bir fuara katıldı. Sonrasında Çek Cumhuriyeti'ne gitti. Bense Japonya'ya geldim. Neyse dostlar, çok da fazla uzatmayayım. Bazılarınızın Tokyo Drift filminden bildiği, bazılarınızın animelerden bildiği, bazılarınızın dizilerden bildiği dünyanın en büyük şehri Tokyo'dayız şu anda. Tokyo macerası, Japonya macerası başlasın bakalım. Konnichiwa diyelim. Evet, renkli tabelalar, büyük binalar, Japonca yazılar, animeleri andıran yerler, restoranlar. Karşınızda Japonya dostlar, Tokyo. Şu anda ben Tokyo'nun Shinjuku bölgesindeyim. Bu bölge daha çok gece hayatıyla bilinen bir bölge aslında. Bu arada Türk restoranı gördüm ya, bakın. Turkish Mediterranean Restaurant diyor. Yunan, İspanyol, İtalyan yemekleri de satıyorlarmış. Daha İlk adımımı attığım yerde bu karşıma çıktı yani. Bu video dostlar bir giriş videosu olsun istiyorum Japonya'ya. Bir ülkeyi görelim, yakından az biraz tanıyalım ülkeyi. Bakalım sokaklar neye benziyor. Az biraz da ben böyle gördüğüm, deneyimlediğim, bildiğim şeyleri paylaşayım Japonya hakkında size. Yıllardır gelmek istediğim bir ülkeydi gerçekten. Sonunda geldim. Çok uzun zamandır geziyor olmanın vermiş olduğu bir yorgunluk var üzerimde. Yani bu yüzden o böyle beklediğim heyecanı çok yaşayamadım şu ana kadar ama şu an elime kamerayı aldım ya, bir böyle keyfim yerine geldi. Uzun bir zaman sonra video çekiyorum. Gerçekten iyi hissettirdi bu yani. Ve şu kalabalığa bakar mısınız? Tokyo resmen bana hoş geldin diyor. Burası böyle bir yer kardeşim diyor resmen Tokyo. Yalnız herhalde son dakikada yetiştik. Koştur koştur bir geçeyim ben şöyle. Bakar mısınız etrafa ya? Çok iyi. Don Quixote diye bir mağazaymış burası. Tam böyle animelerden fırlamış gibi resmen. Şimdi ben tam şuradan tekrardan karşıya geçtim ışık yanınca. Çünkü bu tarafı göstermeyi unuttum size. Yani şu manzarayı tam bir göremedik. Ve arkada da göstermek istediğim bir yer vardı. Hemen burada yukarımızda Shinjuku istasyonu bulunuyor. Şimdi bu bölgeyi neden seçtim ben onu bir anlatayım konaklamak için. Tokyo çok büyük bir şehir dostlar. 37 milyonluk bir nüfus var Tokyo'da ve bu nüfus bakımından Tokyo'yu dünyanın en büyük şehri yapıyor. Yani devasa bir nüfus yaşıyor ve devasa bir metropol var burada. O yüzden konaklayacağınız yerin merkezi olması çok önemli. Çünkü ulaşım da pahalı yani. Bir yerden bir yere gitmek için ya yarım saat, bir saatinizi metrolarda, otobüslerde harcayacaksınız ya da taksi tutacaksınız, taksiyle gideceksiniz. Dedim ki ben de biraz daha fazla vereyim o zaman, merkezi bir yerde kalayım. Buraya geldim ama burası beklediğimden çok daha ilginç bir bölge çıktı yani. Bayağı ilginç olaylar var burada. Zaten çok detaylı bir gece videosu da gelecek bu bölgeden. Şaşıracaksınız yani bu bölgede dönen olayları gördüğünüzde. Japonya çok da bize anlatıldığı gibi olmayabilir yani. Şimdi şöyle devasa bir yaya geçidinden yine karşıya geçiyorum. Yaya geçitleri çok büyük ülkede.
Zaten dünyanın en büyük yaya geçidi de burada Tokyo'da yer alıyor. Bayağı fotojenik bir yer. Şimdi buraya kadar neden geldik, bu istasyonun önüne neden geldik derseniz dostlar, hemen burada çok meşhur bir nokta var. Bu ekran bayağı meşhur, yani Tokyo kadar meşhur bile olabilir. Burada bir kedi figürü çıkıyor sürekli ve insanlar da deli gibi onun fotoğrafını, videosunu çekiyorlar. Az önce vardı aslında o böyle çizgi filmden fırlamış gibi bir kedi ama çekemedim. Birazdan yine çıkacak büyük ihtimalle. Yakından da göstermeye çalışacağım size. Ve evet dostlar, o bahsetmiş olduğum meşhur kedi çıktı şu anda. Çok kısa sürdü ama olsun, en azından bir 15-20 saniye görmüş oldum yani buranın meşhur kedisini. Akşamları aşırı bir kalabalık oluyor burada. Millet bunu görmek için geliyor buraya. Tokyo'ya gelip de bu kedinin fotoğrafını, videosunu çekmeden gidenleri dövüyorlarmış. Dedim ben de çekeyim buraya kadar gelmişken. Yine çıktı galiba. Sürekli bir miyav sesi çıkıyor ve burada animasyon başlıyor. Gün boyunca 24 saat boyunca burada bu animasyonlar devam ediyor. Şu tarafı biraz göstereceğim dostlar. Bakın hemen burada binanın dışarısını kaplamışlar görmüş olduğunuz gibi. Bunu Japonya'da binalar tadilattayken dışarı toz çıkmaması için yapıyorlarmış. Aslında bir görüntü kirliliği yaratıyor gibi duruyor ama ülkede toz yok. Yani şurayı bir göstereceğim. Ya tertemiz. Baksanıza. Ve çöp görmeniz gerçekten imkansıza yakın. Çünkü sürekli ellerinde böyle sopa gibi şeylerle çöpleri temizleyenler var. Sürekli olarak bir temizlik yapılıyor. Bu konuda gerçekten çok takıntılı bir ülke Japonya. Çok takıntılı insanlar. Bu insan kalabalığını Tokyo'da sürekli görüyorsunuz. Yani 24 saat boyunca resmen kalabalık devam ediyor bu şehirde. Özellikle bu bölgede. İnanılmaz kalabalık bir ülkede ve şehirde olduğunuzu sonuna kadar hissettiriyor Tokyo size. Bir de tabii bambaşka bir kültürün içerisinde olduğunuzu da hissediyorsunuz. Klasik bir Japon restoranı. Masalar, sandalyeler çok ufak. Şöyle minnacık oturma alanları var içeride. Ve buralarda oturup yemeğinizi bekliyorsunuz. Çoğu restoranda burada dostlar sizden bir oturma ücreti de alınıyor ekstradan. Orada masayı meşgul ettiğiniz için, masayı işgal ettiğiniz için ekstradan kimi mekanda 2 dolar, kimi mekanda 3 dolar, 4 dolar oturma parası vermeniz gerekiyor. Japonya'ya geldiğimde beni en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi bu oldu yani. Bir de görmüş olduğunuz çoğu fiyata burada vergi dahil değil. Normal fiyatı yazıyorlar. Sonrasında onun altına da küçük bir şekilde vergi dahil halini yazıyorlar. Niye böyle yapıyorlar? Bunu da daha çözebilmiş değilim. Tekrardan o ilk karşıya geçtiğimiz yerden karşı tarafa atıyorum kendimi dostlar. Buranın en meşhur caddelerinden bir tanesindeyiz. Godzilla Road olarak geçiyor burası. Hatırlarsınız belki, Godzilla filmi vardı. Belki bilmiyorum, bunun çizgi filmi, animesi de vardır. Burada inanılmaz meşhur Godzilla ve bir otelin, binanın tepesine burada bir Godzilla heykeli yapmışlar. Ve alttan sürekli o Godzilla'nın müziğini veriyorlar. Bu heykel yükseliyor falan. Değişik bir şey yani biraz. Bu sokak sürekli ışıl ışıl. Tabelalar direkt dikkatinizi çekmiştir. Acayip kafeteryalar var. Gece hayatı mekanları var. Zaten çok acayip gece hayatının olduğu bir bölge. Şunu bir göstereceğim bakın. Yine Japonya'ya özgü, muhtemelen daha önce duymuş olduğunuz bir şey. Bakın, burası bir pizza restoranı ve yemeklerin maketleri yer alıyor hemen girişte. Porsiyonun birebir aynısının maketini yapıyorlar burada ve altına fiyatını da yazıyorlar. Dostlar şu anda 150 yen 1 dolar yapıyor. Yani şu tabak 10 dolar gibi bir şeye tekabül ediyor. Şurada 7 dolar gibi bir rakama karnınızı doyurabiliyorsunuz. Devasa bir spagetti, ne bileyim çorba vesaire alabiliyorsunuz. Bir kahve 3-4 dolar mesela. Ki şu anda
tüm Japonya'nın belki de en meşhur caddelerinden bir tanesindeyiz. Yani burası Japonya'nın Times Meydanı gibi bir yer aslında. Muhtemelen şehirdeki en turistik noktalardan bir tanesi. Ve buna rağmen burada bile 3-4 dolara bir kahve içebiliyorsunuz. 7-8 dolara karnınızı doyurabiliyorsunuz basit bir öğünle. O kadar da pahalı değil yani aslında Japonya. En azından yeme içme anlamında. Çünkü iş konaklamaya geldiği zaman biraz değişimler oluyor yani. Şöyle Godzilla'yı da yakından göstermiş olayım size dostlar. Akşamları inanılmaz bir kalabalık oluyor burada. Herkes bu heykelin fotoğrafını çekme, o müzikler eşliğinde yükseldiği anı yakalamanın peşinde koşuyor. Enteresan manzaralara denk gelebiliyorsunuz yani burada. Şu karşımdaki tabelaları görüyor musunuz? Bunların bazıları gece kulübü, bazıları ise maid cafe, bar dedikleri noktalar. Anime kız kostümleriyle size servis yapıyorlar buralarda. Ancak dostlar, bu bulunduğumuz bölgede çok farklı şeyler dönüyor. Ki videonun başından beri bunu belirttim. Aslında bu bölge Japonya'nın belki de en büyük genel ev bölgesi denilebilir yani. Şimdi şu manzarayı göstereceğim. Sensörledikleri için göstermemde bir sorun, sakınca yok bence. Şimdi yazılarda ne söylüyor bilmiyorum. Çok fazla anlayamıyorum. Kelimelerime dikkat etmeye çalışıyorum. Olabildiğince dikkatli bir şekilde konuşmaya çalışıyorum. Çünkü sarı dolar yemek istemiyorum. Şimdi şu olayı göstereceğim size. Bakın burada kızlar mekanlara müşteri çekiyorlar. Akşam olunca bu cadde tamamen bunlarla doluyor. Ve her yerde bu manzarayı görüyorsunuz. Yolun iki tarafını da kapatıyorlar böyle. Benim anladığım kadarıyla bunlardan bir tanesiyle içecek içiyorsunuz ve karşılığında da ödeme yapmanız gerekiyor. Büyük ihtimalle Tayland'daki gibi ya da diğer gece hayatı olan yerlerdeki gibi işte kızın içeceği daha pahalı, ona daha çok ödeme yapıyorsunuz falan. Ama farklı şeylerin de döndüğünü söylüyorlar burada ki zaten çok enteresan mekanlar da var. Burada da bu arada aykırı Japonlar oturuyor abi. Yani çok farklı bir manzara var. Bak, kartonların üzerinde burada alkol falan içiyorlar, sigara içiyorlar. Japonya tertemiz bir ülke normalde. Böyle şeyleri göremezsiniz. Ama burada ben geldiğimden beri böyle bir manzara var. Sebebini ben de bilmiyorum açıkçası. Aykırı Japonlar geliyor, yere karton atıyorlar, sandalyelerinde oturuyorlar ve alkol falan içiyorlar. Enteresan yani, gerçekten çok enteresan. Hemen burada Kobe eti satan bir restoran varmış. Biliyorsunuz ki dünyanın en pahalı eti. İneklere müzik falan dinletiyorlar böyle. Çok farklı bir hikayesi var Kobe bifteğinin. Ve Japonya'da bunu uygun fiyatlara yiyebiliyorsunuz. Tabii nispeten. 110 gramı dostlar burada 6.800 yenmiş ve vergi dahil olunca o 7.480'e çıkıyor. Eğer ki en premiumunu, en iyisini yemek istiyorum diyorsanız da vergi dahil 19.580 yene çıkıyormuş. Yani ne yapıyor derseniz, şu an matematiğim yetmedi ama herhalde bir 140 dolara falan tekabül ediyor. Bayağı pahalı. Bayağı pahalı. Ama Kobe büfteği yani verdiğiniz paraya değebilir. Şu yollar nasıl bu kadar temiz olabilir abi? Kafayı yiyeceğim ya. Ya şu asfaltın mükemmelliğine bakar mısınız? O kadar temiz ki hani anlayamıyorum yani nasıl bu kadar temiz tutuyorlar gerçekten. Tayvan'dan geldim ben de, gelişmiş bir ülkeden geldim. Ne bileyim, ekonominin iyi olduğu, çok fazla üretimin olduğu bir yerden geldim. Ama yani Japonya çok ayrı bir seviye. Çok farklı bir ülkede olduğunuzu ve gerçekten dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesinde olduğunuzu çok net hissediyorsunuz burada. Şimdi dedim ya, farklı olaylar dönüyor. İşte gece hayatının çok yoğun olduğu bir bölge. Bakın buradaki klaplardan bazıları, erkek klapları da var burada. Anladığım kadarıyla buralarda da dilediğiniz erkeği seçip işte onunla
içecek falan içebiliyorsunuz. Aynı kız klaplarındaki sistemi erkekler için de getirmişler burada. Bu da ilginç bir olay. Ve kızların, erkeklerin de resimleri var girişte. Katalog gibi böyle. Değişik yani. Bakın mesela şöyle göstereyim. Anime konseptli. Animelerin isimleri yazıyor ve o kıyafetler giydirilmiş. Kafelerde, barlarda, klaplarda değişik böyle bir ortam var gibi gözüküyor. Yine şöyle göstereyim. Japonya'ya dair her zaman ülkenin ne kadar gelişmiş olduğu, işte insanların ne kadar saygılı olduğu, buranın ne kadar temiz olduğu falan anlatılıyor. Ama aslında burada Tokyo'da belki de dünyanın en büyük ne diyeyim fuhuş noktalarından bir tanesi var abi. Açık konuşmak gerekirse. Bakın mesela şunu göstereceğim. Kızın fotoğrafını koymuşlar ve 3980 yen olduğu yazıyor. Artık onunla içecek mi, farklı bir şey mi bilmiyorum yani ne dönüyor gerçekten bilmiyorum. Daha önce belki videolarda denk gelmişsinizdir. Ben ilk gün buraya, daha ilk akşamımda bu noktaya geldim. Yani daha doğrusu şehri keşfederken bu noktaya yolum düştü. Shinjuku'da kaldığım için. Bakın artı 18 yazıları falan var böyle. Şimdi ben ilk gün buralara geldim ama burada bu tarz şeylerin olduğunu bilmiyordum. Daha önce video çekeceğim için Tokyo gece hayatı videolarını vesaire görmüştüm. Bu tarz şeylerin olduğunu da o videolardan az çok biliyordum. Ama bu bölge olduğunu bilmiyordum onun. İlk günden böyle yerlere gelince bayağı bir şaşırdım yani. Gece hayatının da ötesine geçmiş artık burada. Çok farklı bir turizm var, ne bileyim. Hatta turizmden de ziyade de Japonlara hitap eden bir konsept var. Direkt Japonlara hitap eden falan diyorum çünkü birçok yere turist kabul edilmiyormuş burada. Birçok kafelere, barlara, restoranlara turisti almıyorlarmış enteresan bir şekilde. Aslında Japonya'da kültürün bir parçası olmuş, eğlencenin, gece hayatının bir parçası olmuş, kadın ticaretinin çok yoğun bir şekilde olduğu değişik bir nokta yani burası. Gerçekten Japonya'dan beklemiyordum yani böyle bir şey. Bunlara gece hayatı videosunda detaylı bir şekilde değineceğim. Çünkü gerçekten ilginç. Ben de biraz daha araştırıp anlatmak istiyorum. Yine bakın Girls Bar diyor. Erkeklerin kulübü var. Şimdi buraya dair en ilginç şeylerden bir tanesi de şu DVD salonları dostlar. Bunlar galiba aynı zamanda internet kafe olarak da çalışıyor. Ya da internet kafe de olabilir bilmiyorum. Buralarda CD'ler satılıyor ve dilediğiniz CD'yi kiralayıp gidip yukarıda ekranınızdan ya da artık herhalde VR gözlüğünüzden izleyebiliyorsunuz. Saatlik bir fiyatlandırması var. Ancak burada içeride satılan şeyler daha çok artı 18 filmler. Ben de bunları daha önce videolarda gördüm. Bir içeri girip gizli çekimde size göstermeye çalışacağım. Ama tabii bilmiyorum gizli çekimle falan ne kadar gösterebilirim yani. Riskli de olabilir göstermek. Bir deneyeceğim ama nedendir bilinmez ama Japonya'da gerçekten çok büyük bir artı 18 kültürü var yani. Biliyorsunuz animasyonlar var, ne bileyim buna dair bu şekilde yerler türemiş. Değişik ortamlar, değişik yerler ve neden gerçekten bilmiyorum. Kadın erkek ilişkilerinde burada ciddi sıkıntılar olduğunu, hatta okullara bile gittiğinizde kızlarla erkek çocukların arasında ciddi bir mesafe olduğunu söyleyen arkadaşlarım olmuştu daha önce. El ele tutuşma kafelerinin bile olduğunu söylüyorlar bu ülkede ya da sarılma kafelerinin bile olduğunu söylüyorlar. Yani kültürde bir sıkıntı var gibi bir yerde. Sanki insanlar sosyalleşemedikçe, o utangaçlıkları arttıkça bu tarz yerlerde daha çok türemiş gibi. Şu fotoğrafa bakar mısınız? 3000 yene yakın bir fiyat yazıyor. Muhtemelen dediğim gibi bir şeyler içiyorsunuz bir kızla ve bu parayı ödüyorsunuz. Yine bu arada yemeklerin maketlerini koymuşlar. Hatta içeceklerin bile maketleri var. Nasıl gözüktüğünü siz yukarı çıkmadan önce görün diye. Ama her şey Japonca. How much? 22,000. Oh, but they are young. They are young girls. 20 years, 21. Okay. Very beautiful. Thank you bro, thank you. How much do you? Thank you. How much expensive? Thank you, that's okay, thank you. Oğlum adam geldi direkt. Ne sordu gördünüz değil mi adam gelip?
çektim, vallahi çektim. Gizli gizli çektim. Abi adam gelip, oğlum kamerayı tutamıyorum kendime. Adam görecek diye. Adam direkt gelip fuhuş ister misin diye sordu ya. Peşimden geldi az önce. Adam peşimden geldi ve dedi ki sana indirim yapayım, işte şu kadar yapayım falan. Yok dedim, git dayı. Oha, tekrar peşimden geldi adam. Videoda çıktı, ses zaten var. Resmen adam dedi ki Japon kızlar var, onlarla bir şey yapmak ister misin? İlginç ya, gerçekten ilginç. Arkadaşlar az önce o üzerinde DTV yazan yere girdim ben. Ama gerçekten gösteremeyeceğim türden şeyler vardı. İçeride yüzlerce ne diyeyim DVD, CD var ve bunların kapakları tamamen çıplaklıkla dolu. Çırılçıplak. Sansür denilen şey gelmemiş daha Japonya'ya. Abi bu gerçekten sapıklık, yani gerçekten sapıklık. İçeride takım elbiseli bile insanlar vardı. Bir sürü adam vardı ve çok fazla görevli vardı. O yüzden çekim yapamadım. Sadece böyle daha çok sansürlü olan şeyleri çekebildim içeride gizli gizli. Ufak böyle 3-5 saniyelik kesitler halinde. Onları da buraya bırakacağım. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani gerçekten ben böyle bir şey görmedim. Abi. Hey bro. How you doing? Good, yeah? Yeah, good. Bunlar da geldi, videoya çıkıyorlar. Gerçekten çok acayipti. CD'lerin altında fiyat yazıyordu. Anladığım kadarıyla CD'yi kiralıyorsunuz ve yukarı çıkıp izliyorsunuz. İşiniz bitince de geri dönüyorsunuz. Zaten ben oradayken CD'yi geri dönen Japonlar da vardı içeride. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım ya. Yani ne kadar şok olduğumu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Ama düpedüz sapıklık bu ve bu yerlerden Tokyo'nun, Japonya'nın her yerinde olduğunu söylüyorlar. Ya kadın erkek ilişkilerinde bir sıkıntı var, artık buna eminim yani. Bir şarjım bitti şu anda, tekrardan geri döndüm. Abi kadın erkek ilişkilerinde bir sıkıntı var gibi, artık neredeyse emin oldum yani bundan ben de. Bakın yine burada bu tarz, ne diyeyim artık, bar mı denir, kafe mi denir buna? Evet, kafeymiş. Bu tarz kafeler var. O kafelerin içerisinde video çekemiyorsunuz. İzin verilmiyormuş. Hatta birçoğuna turist de kabul edilmiyor. Dediğim gibi daha önce. Bu arada manzaraya bakar mısınız? Devasa LED ekranlar. Şurada Japonca yazılar. Animelerin içerisindeyim ya. Resmen animelerin içerisindeyim. Manzarayı göstereceğim şimdi size sağ tarafa doğru. Şu görüntü resmen animelerden fırlamış bir görüntü. Mangamız da geldi bu arada. Bu arada ben de bu bölgeyi ilk kez bu kadar detaylıca gezdim. Geldiğimden beri bu bölgeye gelmiştim ama 10 dakika yürüyüp geçiyordum yani buradan. O Godzilla'nın oraya geldim 2 kere. Ve bu çevreyi böyle ufak bir turlamıştım sadece. Ama bu kadar detaylı ilk kez gezdim ve gezdikçe daha çok şaşırdım, daha çok şok oldum yani. Neyse, şu olaylardan bir sıyrılalım artık ve kaldığımız yerden bu çevreyi biraz daha keşfedelim. Buranın tadını çıkartalım. Güzel şeylerden konuşalım. Şöyle ışıl ışıl bir sokak gördüm. Bu dar sokaklar çok meşhur Tokyo'da. Bir gireyim dedim buraya. Şu dar sokağı görelim bakalım. Ufak tefek böyle restoranlar var etrafta. Bu tarz yerlerde işte oturmak için para vermeniz gerekebiliyor ekstradan. Şöyle göstereyim. Yine geleneksel bir Japon restoranı. Bakın şu görmüş olduğunuz yerde kasino dostlar. Şimdi diyeceksiniz ki Japonya'da bu illegal değil mi? Aslında illegal ama bunu kılıfına uydurmuşlar. Normal oyun oynuyorsunuz içeride. Aslında masaüstü oyunlarından oynuyor gibisiniz. Ama size para yerine bilye tarzı, demir tarzı şeyler veriyorlar. Ve
bu verdikleri demir bilyeleri de parayla değiştirebiliyorsunuz. Yani aslında bildiğiniz kumar merkezi bu yerler. İçeride çekim yapabilir miyim bilmiyorum. Yasak olduğunu biliyorum sadece. Ama tabii gizli gizli çekim yapmayı bir deneyebilirim. Dostlar, olay bu. İçerisi bu şekilde. Şu an riske girerek gizli çekim yaparak göstermeye çalışıyorum. Şöyle bir oturup oynuyor gibi yapacağım. Makineleri göstermeye çalışacağım size. Ama görevliler dolaşıyor. Her an birisi gelebilir yani. Şuraya bilyeler geliyor. Para kazandığınızda o bilyeleri alıyorsunuz. Tabii önce paranızı da bilyeye dönüştürmeniz gerekiyor oynamak için. Sonrasında geçip buralarda kumar oynayabiliyorsunuz. How much? 40 minutes 5000円とルームチャージ6500円 6,500. Okay, arigato. 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 İlk videodan ben nelere denk geldim ya böyle. Kamera yine gizli çekimde abi. Şuradan çıkıp kurtulmak istiyorum. Burası nasıl bir yer ya? Kumar desem var, fuhuş desem var. Çıkayım artık ben şu bölgeden, kurtarayım yani kendimi. Kumar yerini gördünüz. İçeride gizli gizli biraz çekim yapmaya çalıştım. Orayı çok az bir şey gösterdim. Tam dışarı çıktım ki dayı bir anda yanıma geldi. Olaylar zaten. Sonrasını gördünüz yani. Değişik abi. Gerçekten çok değişik bir nokta yani. İlk gün gezmek için en yanlış yeri seçmişim. Tamam bu bölgede kalıyorum ama ya bu bölgeden başlamasak daha iyi bir Japonya sunabilirdim ya size. Daha iyi bir ilk izlenim sunabilirdim yani Japonya'dan. Biraz kötü oldu o yüzden bu bölgeden başlamamız bence. Pek doğru bir yer seçimi yapmamışım sanki. Ya bildiğiniz kumarı Japonya'ya uyarlamışlar. Kumar burada yasak olduğu için farklı kurallar çerçevesinde işte biz para vermiyoruz, bilye veriyoruz, hediyelik eşya veriyoruz da falan. Bunu buraya uyarlamışlar. Ve dostlar Japonya'nın bu sektörden bir yıllık kazancı Amerika'nın legal kumardan kazancının 2 katıymış. Yani düşünün Las Vegas var. Amerika'da Las Vegas gibi bir yer var. Dünyanın kumarhane merkezi. Japonya oranın bile 2 katı para kazanıyormuş bu işten. Gerçekten çok ilginç. Yani Japonya gibi bir ülkede bu tarz şeylerin döndüğünü gerçekten beklemezsiniz ve ben gerçekten bilmiyordum yani. Gece hayatının çılgın olduğunu duymuştum biraz ama bu kadar farklı şeyler de beklemiyordum. Hep duyuyoruz Japonlar saygılı, sessiz, sakin insanlar ama abi Japonya'ya gelince olay biraz farklı. Şunu göstereceğim. Bu otomatlar her yerde Japonya'da ve her şey satılıyor. Temsili fotoğraflarını koymuşlar. Altında da fiyatları yazıyor. Bu otomatlarda oyuncak da satılıyor, oyunda oynayabiliyorsunuz, kahve de satılıyor, ne bileyim. Aradığınız birçok şeyi bulabiliyorsunuz. Lan sen büyüyünce polis mi olacaksın? Arkadaşlar şu görüntüye bakın şimdi. İnşallah gözükür ya. Lan gidiyorlar. 3 tane bisikletli polis geçti gözümün önünden ama böyle kasklı falan o kadar tatlı duruyorlar ki. Ben ciddiye alamam yani bunları. Abi dursa yani böyle makas falan alacağım adamlardan, o kadar tatlı duruyorlar ki. Geçti ya. Bunlar da reklam tırları bu arada. Bu şekilde tek amacı bunların reklam yapmak ve şehri turluyorlar sürekli. Yine büyük bir yaya geçidinden karşıya attım kendimi. Burada ara sokaklar var ama böyle çok tatlı ara sokaklar var ve her şey satılıyor bu sokaklarda. Tokyo'nun şu sokaklarına bayılıyorum ya. O gelmiş olduğumuz, başladığımız nokta da güzeldi. Ama bu sokakları göze çok hoş geliyor. Tam anlamıyla böyle yürüyerek keşfedeceğiniz bir şehir. Yürürken çok keyif alacağınız bir şehir. Yayayı çok düşünmüşler ve her yerde böyle geniş yaya yolları var. Caddelerin kenarından sürekli böyle yürüyebiliyorsunuz.
Ara sokakları ayrı bir güzel. Ve arkadaşlar şu an halen daha aynı bölgedeyiz yani. Daha bu bölgeden bile çıkmadık. Taksiye bakın bu arada. Taksiler hep böyle burada. Siyah renk ve Toyota marka abi. Bu eski tipte olanlar. Bir de bunun elektrikleri var. Elektriklileri var. Onlar daha yeni tipte. Daha da güzel duruyor. Bir de sık sık göreceğiniz şey burada. Bisiklet abi. Her yerde bisikletler. Bak hiçbir şekilde kilitlemiyorlar. Buraya bırakıp gidiyorlar böyle. Bir tanesinde kilit yok bu bisikletlerin. Ha şunda var galiba bir tek. İnsanlar ihtiyaç duymuyor çünkü kilitlemeye. Şimdi bir ara sokaktan içeri girdim dostlar. Bu bölgenin bu ara sokakları gerçekten çok güzel. Şu anda bulunduğum yer galiba Korean Town olarak geçiyor. Korelilerin yoğun yaşadığı bir bölge ve çok fazla Kore restoranı var. Bu arada şurası da benim kaldığım hostel. Tokyo House Inn. Kesinlikle kalmayın abi. Çok kötü. Ben gelmeden önce 5-6 gecelik ayırttım burayı ve ortak alan yok. Yatakhaneler çok küçük, gürültülü. Yani iyi bir seçenek değil bence. Konumu çok güzel ama hostelde vakit geçiremiyorsunuz ve pahalıydı da yani. Ben yüksek de bir fiyata ayırttım. Gecelik galiba 22-23 dolar gibi bir şey ödedim. Kötü yani. Öyle söyleyeyim. Tokyo'da kalacak yer olayı biraz sıkıntılı. Şurada laundry'ler dikkatimi çekti. Bu Asya'daki birçok ülkede var. Bu şekilde içerisine bozuk paranızı atıyorsunuz ve çamaşırlarınızı direkt yıkayabiliyorsunuz. Yine bakın bu şekilde otomatlar. Bakıyorum eğer beğendiğim bir şey olursa bir tane alayım diyorum göstermek için. Şu güzel gibi duruyor ama hepsi Japonca. Yani nasıl sipariş vereceğim onu anlayamadım ben çok fazla. Şurası da Japonca. Herhalde QR kodunu okutup sipariş veriyorsunuz bunlarda. Tam çözemedim. Abi değişik. Size göstermek için bir şey alacaktım ama gerek yok yani o kadar da uğraşa. Bakayım burası çalışıyor. Direkt şöyle seçemiyor muyuz yani? Mesela bu ne? Bir tane şundan alsam ben. Oldu galiba. Şimdi buraya 200 yen atacağız. Şu bozuk paraları da göstereyim bu arada. 500 yen var burada. Yani ne yapıyor derseniz 500 yen 3,5 dolar gibi bir şeye tekabül ediyor. Çok enteresan. Şu 200 yeni şimdi atacağım ben makineye. $100, $200. Şimdi şunu seçtim ben. 200 yeni attım. Direkt burada verdi. Şöyle açalım. Evet. Enerji içeceği. Diyor ki seni uyandırır, güç verir kardeşim, potansiyeline kavuşturur. İlk ATM alışverişimi, yok otomat alışverişimi yapmış bulunmaktayım Japonya'da an itibarıyla. Bildiğiniz ne diyeyim o Türkiye'deki dandik 30-40 liralık enerji içecekleri var ya onlardan. Tadı aynı. Japon kalitesi dedik güvendik ama çok da iyi gelmedi yani. Bu şekilde binaların arasından ana caddeye doğru biraz ilerleyeceğim ben dostlar. Burası turistik bir yer olduğu için binaların arasında bu şekilde meşhur kafeteryalar var. Bayağı bir insan geliyor bu kafeteryalarda oturuyor, vakit geçiriyor. Sabahları çok kalabalık oluyor. Gündüz saatlerinde böyle biraz daha sakinliyor. Yani akşam üzeri falan sakinliyor. Akşam yine kalabalıklaşıyor enteresan bir şekilde. İnanılmaz bir sessizlik var bakın. Ben konuşmadığımda ses yok yani sokakta.
Çok fazla insan bu şekilde bisiklet kullanıyor ya şehrin içerisinde. Her yerde yani bisikletler. Şimdi şu daracık sokaktan kendimi gelmek istediğim ana caddenin üzerine atıyorum. Bakın yine tadilat var. Dışarısını tamamen bu perdelerle kaplamışlar. Ve çelikten yapıyorlar böyle kolonları, binanın temelini. Şimdi size çok ilginç bir şey göstereceğim. Japonya'da insana verilen değer. Şurada karşımda bir yol çalışması yapıyorlar. Bakın kaç kişi çalışıyor. Şurada 2 kişi geleni gideni kontrol ediyor ve ellerinde levhalar tutuyor turuncu renkte. Orada çalışma olduğunu hatırlatıyorlar. Şurada yine bir kişi elinde turuncu renkte bir çubuk sallıyor ve insanlara çalışma olduğunu söylüyor. Ve ufacık bir alanda ne kadar çok insanın çalıştığına, ne kadar çok duba koyulduğuna çevreye, ne kadar önlem alındığına bakar mısınız? Şu an sayamıyorum. Belki 15-20 kişi varlar. Sürekli birileri çıkıyor. Olabildiğince sessiz bir şekilde ve güvenli bir şekilde yol çalışması yapmaya çalışıyorlar. Burası bu bölgenin en işlek caddelerinden bir tanesi dostlar. Ve tamamen Kore restoranlarıyla dolu. Karşımda devasa bir oyun salonu var. Bu kasinolardan değil, içerisinde normal otomat oyunlarının oynandığı, benim daha önce Tayvan'da da göstermiş olduğum cinste olan yerlerden. Şöyle devam edelim. Tekrar oraya geçeyim istemiyorum. Bakın klasik Kore yemekleri satılıyor. Fiyatlar genelde 10 dolar ile 25 dolar arası diyebilirim herhalde. Biraz büyük bir fiyat aralığı oldu ama en uygun 10 dolara, herhalde iyi bir yemeği de, güzel bir yemeği de 15 dolara falan yiyebilirsiniz bu bölgede. Bu caddeyi genel olarak bayağı bir sevdim ben. İlk gün ben geldiğimde şurada ilerideki metro istasyonundan çıkmıştım. Shin-Okubu gibi bir ismi var galiba bu istasyonun. Ve Tokyo'nun belki de en işlek istasyonlarından bir tanesi olabilir. Gerçi 37 milyon nüfuslu bir şehirden bahsediyoruz. Daha işlekleri de illaki vardır. Ama bayağı böyle sürekli kalabalığın olduğu, restoranların, barların olduğu, ne bileyim güzel işlek bir cadde, güzel bir sokak. Bakın yine otomatlar. Bir de otomatların haricinde burada kiralayabileceğiniz dolaplar var. Bildiğiniz dostlar, büyük dolaplar yapmışlar elektronik bir şekilde çalışan ve 300 ila 1500 yene zannedersem eşyalarınızın büyüklüğüne göre bir günlük dolap kiralayabiliyorsunuz. Birçok sokakta gördüm bunu. Çok hoşuma gitti. Yani Japonya gerçekten bazı konularda aşmış yani. Çok pratik, hayatınızı kolaylaştırabilecek birçok şeyi düşünmüşler burada. Büyük bir rahatlık sunuyor size. Şu 7-Eleven marketleri de adım başı görebilirsiniz Japonya'da. O Tayvan'da da böyleydi, Tayland'da da böyleydi. Her yerde varlar. Bu arada bakın şunu göstereyim. K-popçuların fotoğraflarını bırakmışlar buraya. Galiba yukarıda kafeleri falan da var bu K-popçuların. Öyle söyleyeyim. Yine karşıda diyor ki K-pop Star Plus. Biliyorsunuz K-pop Kore müziği. İşte BTS var, farklı gruplar var. Çok meşhur dünyada. Burası da Kore mahallesi tarzı bir yer olduğu için BTS'tir işte K-pop'tur falan doldurmuşlar buraya. Kore yemekleri de her yerde karşınıza çıkıyor. Bakın mesela kızarmış tavuk restoranı ama Kore usulü pişiriyorlar ve galiba satılan yemekler de Kore yemekleri yine. Fiyatlar da bakıyorum 1980 yen, 1080 yen, işte 1230 yen diyor mesela. 1500 yen 10 dolar bu şekilde hesaplanılabilir. Evet, tam olarak bu sokaklardan ben Tokyo'ya dostlar 2 gün önce akşam giriş yaptım. Hemen şurada ileride benim geldiğim metro istasyonu yer alıyor. Tam böyle animelerden fırlamış gibi buradaki tren istasyonları. Eğer ki daha önce hayatınızda herhangi bir anime izlediyseniz dediğimi anlayacaksınızdır yani.
Bazı manzaralar böyle birebir aynısı resmen şehrin. Evet, Shin Okubo istasyonuymuş burası. İstasyonun adını da söylemiş olayım. Eğer ki bir gün yolunuz düşerse gelip bu durakta inip bu bölgeyi de gezebilirsiniz. Bence bayağı güzel bir bölge. Treni de şöyle göstereyim bakın. Bu tren geçerken güzel manzaralar ortaya çıkıyor. Hemen şurada yukarıda bir kafe var. Orada şu camın önünde oturup manzarayı izleyebiliyorsunuz. Ben geldiğimden beri 2-3 kere oturdum o kafede. Manzarayı da izledim. Güzeldi yani. Çevre, binalar, tabelalar, her şey çok güzel duruyor ya. Şu binaların bakımına bakar mısınız? Hani hepsi çok bakımlı ya binaların. Çok yüksek binalar değil bu bölgede. Biraz daha alçak binalar. Uzak Doğu için, Tokyo için bu standartlarda alçak. Ama hepsi çok bakımlı, tertemiz duruyor ya binaların. Bakın ne gördüm burada. Pikachu. Bu şey diyor. Sürpriz paket diyor. Galiba Pokemon topu var içinde. 715 yen veriyorsunuz ve içerisinden ne çıkarsa. Bakın burada da yine şöyle Pokemon topları var. Anime ürünleri her yerde Japonya'da. Burası böyle eczane mi desem, kişisel bakım ürünleri yeri mi desem öyle bir yer. Ama her şey satıyor. Ne bileyim çikolata da satıyor, anime figürü de satıyor. Bu tarz mağazalar çok fazla var Japonya'da. Bir dükkana girdiğinizde içeride ne ararsanız buluyorsunuz resmen. Arigato. Ve şimdi arkadaşlar son olarak o kadar gezdik dolaştık acıktık. Burada geleneksel bir sushi restoranına geldim. Bu restoranlar çok meşhur burada. Şimdi şöyle bir içeriği göstereceğim size. Burada bir bant var ve bu banttan geçen istediğiniz tabağı direkt alıp yiyebiliyorsunuz. Şu menüyü bir göstereyim. Burada her tabağın bir rengi var ve renge göre bir fiyatlandırma var. Mesela 250 yen diyor, 300 yen, 380 yen, 430 yen diye gidiyor bu şekilde fiyatlar. İstediğiniz tabağı seçebiliyorsunuz. Şurada ben mesela şöyle bir tabak sushi aldım. 2 dilim sushi. Vergi dahil 418 yenmiş. Birazdan deneyeceğim şimdi. Böyle enteresan bir olay. Bu şekilde tabaklar banttan önünüzden geçiyor sürekli ve beğendiğiniz sushi'yi alıyorsunuz. Bak mesela 180 yen diyor. Şefimiz oradan bırakıyor sushi'leri. İçeriği çekmek yasakmış bu arada. Çekme dedi kibarca Japon çalışan. Bir şey diyemedim yani ben de. Bari kendimi çekeyim. Şunu bir deneyeceğim. Denerken göstereceğim size kendimi de. Bu tarz yerlerde niye videodan rahatsız olunduğunu gerçekten çok fazla anlamıyorum ama başka müşterilerden dolayı olabilir belki. Şöyle bir göstereyim. Burada çubuklarımız var klasik. Arkada anime şarkıları çalıyor. Şunu ayırdık. Bir tadına bakalım bunun. Şöyle havyarlı güzel bir sushi'ye benziyor. Bayağı iyi. Ya, bayağı iyi. Yani ne bu bilmiyorum. Japonca yazıyor hep. Eğer İngilizcesini görebilirsem şunun bakacağım ama burada göremedim. Çok iyi abi. Hayatımda yediğim en iyi sushi olabilir. Gerçekten çok iyi ve şu ne kadar derseniz 3 dolar gibi bir şey yapıyor galiba. Doğru hesapladıysam. Hatta daha az yapıyor. 2,5 dolar falan yapıyor şu tabak. Tabi bununla doymazsınız. Tadımlık yani. Tertemiz yaptık ilk tabağımızı. Şimdi bakacağım başka neler geliyor. Şöyle çaktırmadan göstermeye çalışacağım artık. Yapacak bir şey yok yani. İlginç abi ya. Şimdi şöyle ikinci bir sushi aldım. Kutu açılışımızı yapalım. Abi güzel duruyor. Şu 180 yenmiş ama normal sushi gibi böyle roll halinde değil. Direkt çiğ balık var. Yani bilmiyorum tadı nasıl olacak.
Abi yok. Ya güzel ama çiğ balık yok yani. Bana gelmiyor. Tadı fena değil. Güzel hazırlamışlar gerçekten ama yok abi. Yani ilk denediğim çok iyiydi ama bu yok, gitmiyor yani. Böyle ağzımda kaldı böyle. Yok abi, kusacağım yani. Gerçekten. Bu kötü yani. Direkt çiğ balık çünkü gitmiyor yani. Sushi evet çok güzel ama şu tarz şeylerden uzak durmak lazım. Ama 180 yen, 1 dolar yani. Bayağı iyi. Böyle bekle bekle tuhaf oluyor ya. Bir saattir bir şey gelmedi abi. Bekliyorum yani, hep aynı şeyler geliyor. Bakıyorum böyle bir şey var mı, güzel bir şey geliyor mu diye de yok yani. Şu ilkinden gelse bir tane daha alacağım. Biraz böyle uzun süre beklemeniz gerekebiliyor gibi bu sushi restoranlarında. Geldi benimki geldi. Evet. Sonunda beklediğim an geldi abi. Şu ilk denediğime benziyor bu. Tutamadım çubukları. Şöyle bir deneyelim. Tamamen çiğmiş ya bu direkt. Az bir şey şurada pirinç var ama bayağı çiğ balık yani. Bilmiyorum ne balığım ama aşırı çiğ geldi ağzıma. İlki çok güzeldi ama bu kötü, çok çiğ. Aşağı gitmiyor var ya, sanki kaldı şurada. Oo. Bilmediğinizi çok denemeyin ya. İlki çok iyi de diğerleri yok yani. 3 tabak gömdük şöyle. Yeter bence. Üçünden biri güzel çıktı abi. Ben çok sushi sevmiyormuşum, onu anladım. İlki çok iyiydi ama fazla çiğ olunca gitmiyor yani. Kusacağım yani neredeyse. Son ikisi çok çiğdi. Yani 4 parça çiğ sushi yedim resmen. Gitmiyor. Su bedava bu arada restoranlarda. Gittiğiniz herhangi bir restoranda suyu bedava veriyorlar size. Bu olay güzel Japonya'da. Nereye giderseniz gidin su bedava. Kafede, restoranda, her yerde. Sürahiye bırakmışlar şurada. İçeriği göstermedikleri için göstermedim ben de. Bir bardak suyumu almışım yemeğin üzerine. Soğuk suyumuzu da içtiğimize göre artık kaçabiliriz bence artık buradan. Ve evet dostlar, yedik içtik, en son Japon tuvaletimizde kullandım ve tekrar dışarıya attım kendimi. Abi içeride bir gerildim ya, hani böyle şey, Japonlar bir sessiz sakin ama her an sanki böyle birisi beni çekmiş gibi bakıyor, affedersiniz. Yani böyle bir ters bakışlar falan, kendimi çekiyorum alt tarafı. Hoşlanmadılar yani, onu bir hissettim. Ama göstermedikten sonra bir yere de göstermedim yani, kendimi gösterdim. Bazı yerlerde videodan çok hoşlanmıyorlar Japonya'da galiba. Hani insanlar bir şey dememeye çalışıyor, nazikler de herhalde çok sevmiyorlar. Bir de çok aşırı sessizliği içerisi, bir gerildim yani. Bayağı bir sessizlik vardı. Şimdi böyle olunca ben de kısık sesle konuşmak için zor tutuyordum kendimi sürekli. Kameramız öldü. 2 kere 3 kere kapandı. Powerbank'e bağladım. Şu anda zar zor elimde tutuyorum ve konuşuyorum. Şimdi hızlı bir şekilde şu yemeğin kaç para tuttuğundan bahsedeyim ben. Bu arada beğendiyseniz sushi restoranını belirtin. Belki daha böyle video çekilebilen, daha müsait bir yer bulursam uzun bir sushi restoranı videosu da gelebilir daha sonra. Şöyle göstereceğim. Kağıt elimde 2 dakikada harap oldu. Powerbank bulacağım diye. Bakıyorum 946 yen tutmuş. Bir tanesi 198, diğeri 330, diğeri de 418'miş. Vergi dahil fiyatlar. Şimdi menüde daha önce söylediğim gibi vergisiz hali yazıyor. Sonra üzerine vergi ekleniyor. Ya da altta böyle küçük bir şekilde belirtiyorlar o vergiyi. Güzeldi, ilginç bir deneyimdi. İlk defa böyle bir restoranda yemek yedim. Siz nasıl buldunuz? Siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Bence bu tarz yerlerde video çekmeye sorun yapmamaları lazım. Çünkü sosyal medyada çok ciddi popüler olabilecek yerler. Yani neden orada video çekme muhabbeti oldu çok çözemedim yani. Neyse, çok da önemli değil. Dostlar, Tokyo'daydık. Japonya'nın başkenti
Tokyo'yu gezdik bugün. Ben keyif aldım. Değişik bir bölgeden başladık burayı keşfetmeye. Böyle bir bölgeden girmeyi planlamamıştım ben. Ve böyle şeylerle karşılaşacağımızı açıkçası bu kadarını beklemiyordum. Yani bir şeyler olacağını biliyordum burada. Bu tarz olaylar olduğunu az çok biliyordum. 3 gündür burada olduğum için aşağı yukarı. Ama bu kadarını beklemiyordum ben de. Biraz doğaçlama gelişti her zamanki gibi. Japonya benim çok merak ettiğim bir ülke ve buradan bayağı bir video gelecek. Bol bol video çekmeye ve paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Japonya'nın başkenti Tokyo'dan selamlar dostlar. Sonraki Tokyo videolarında görüşmek üzere. Büyük bir ihtimalle bu çevreyi akşam da gezeriz. Çünkü görüyorsunuz yani bakın hava kararmaya başladı şu anda. Daha tam kararmadı bile. Etraf bence daha da güzelleşti şu anda. Daha da güzel bir hal aldı. Bakın döviz bürosu şurası gündüz kapalıydı. Akşam oldu açılmış falan. Değişik yani burada hayat döngüsü de değişik. Böyle dostlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın tekrardan. Japonya'dan, Tokyo'dan yeni videolar gelmeye devam edecek.